Java geliyor Java. Şöyle 60 yıl falan geriye gidelim. İtalyanlar tasarımla almış yürümüş. Motosikletler şıkır şıkır. Japon zaten uçuyor. Çok hızlı. Tutabilene aşk olsun. Alman'a bakıyorsun sağlam güçlü. Peki bizim bugün anlatacağımız markaya ve ülkesine hangi tanım kaldı? Maalesef karın doyurmayan sevgi. Neden? Çünkü hiçbiri doğru dürüst Türkiye yollarında yokken o vardı. Her yerdeydi ve herkesin aklındaydı. Ah ah, sorun eskilere, gözleri dolarak size o motosikleti anlatsın. Kimden bahsediyoruz? Çek mucizesi Java. Nekipedia başlıyor. Java 1929 yılında sonraları ikiye bölünecek Çekoslovakya'da Prag'da kuruluyor. Kuran adam da František Janacek ama ben sizin için doğrusunu tabii ki söyleyeceğim. František Janacek. Prag'da mekanik, Almanya'nın başkenti Berlin'de ise mühendislik okumuş, oldukça yetenekli bir motosiklet tasarımcısı ve mühendis. Janacek, Java'nın kuruluşundan birkaç yıl önce Hollanda'da bir fabrikada çalıştığı dönemde işe günlük olarak bisikletle gidip geliyor. Fakat bir gün maalesef işe giderken kendisine bir otomobil çarpıyor. Ya buradan Java'ya bağlayacağım sandınız değil mi? Bağlamayacağım. Sadece hikayenin sonu güzel diye anlatıyorum. Bu Janacek bisikletle kaza yaptı dedik ya, buna vuran arabanın şoförünün kızı buna hemen yardım ediyor. O kızla evlenip onu da yanına alarak kendi atölyesinde kendi adıyla yeni ürünler ve icatlar yapmak üzere Pırağa dönüyor. Aslında burada arkadaşlar tam bir Türk filmi yaşanmış. Bu dönüşten birkaç yıl sonra motosiklet tarihini anlatırken hemen hemen her markanın tarihinde köklü değişiklikler yaratan küresel olaylardan ilki gerçekleşiyor. Birinci Dünya Savaşı. Janacek bu savaşta İtalyan cephesinde görev yapıyor ve savaştan sonra atölyesindeki çalışmalara hız veriyor. Bu dönemde 60'tan fazla patent başvurusu yapsa da cephedeki görevi işini etkilemiş olacak ki en başarılı patentli ürünü Model 21 adında daha sonra da Çekoslovak ordusunun vazgeçilmezi olacak ve Janacek adıyla alınacak bir el bombası oluyor. Yani sektöre böyle alıyor, böyle çöküyor pimi, atıyor bombayı. 1927 yılında ise Janacek motosiklet endüstrisindeki geleceği görüyor ve o güne kadar daha çok ordu için yaptığı üretimler yerine seri üretime geçebilecek motosikletlerle ilgilenmeye başlıyor. Bunu yaparken hali hazırda da motosikletler için motor üretimi yapan Alman Wanderer markasının ürettiği motorlardan birini motosikletinde, motorunda kullanmaya karar veriyor. Ve alın size Java isminin ortaya çıkışı. Hadi düşünün bakalım nasıl çıkmış. Düşünüyorum. Arkadaşlar sorunun cevabını beklerken hemen ne yapıyoruz? Çanı açıyoruz, abone oluyoruz. Bu kanalı kısa zamanda büyütmemiz lazım. Arkadaşlar 3 ayda 20.000 gibi bir kendime hedef koydum. Sizin sayenizde umarım bu hedefe ulaşırız. Bunun yanında da Instagram hesabımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar sorunun cevabını veriyorum. Sorunun cevabı Janacek'in yağısı, Wanderer'in va'sını birleştirin, alın size Java markası. Özellikle 1950'lere ismini altın harflerle yazdıracak ve 120'nin üzerinde ülkeye motosikletlerini gönderecek tam bir efsane. Janacek çok satan bir motosiklet markası olmak için kolları sıvıyor George William Patchett'ı da alarak yepyeni modeller üzerinde çalışmaya başlıyor. Burada hemen araya girip Patchett'la ilgili enteresan bir hikaye paylaşmak istiyorum. Patchett 1927'den 1939 yılına kadar, yani neredeyse tam 12 yıl Java'da çalışıyor. Yani İkinci Dünya Savaşı patlak verinceye dek. 1938'de Nazi Almanyası Çekoslovakya'yı işgal ettiğinde diğer birçok fabrika gibi Java'yı da silah üretmek üzere zorluyor. Patchett bir şekilde yolunu bulup İngiltere'ye dönmek için yola çıkmaya hazırlanırken Janacek'in prototip halindeki bir antitank silahının çizimlerini sen bak İngiliz sefaretinin duvarın üzerinden aşır, İngiliz istihbaratına ulaştır. Sonra da git İngiltere'de silah sanayinde çalışmaya başla. Bak sen bak. Bak Patchett'a bak. Ulan ne Patchett adammışsın be. Bir de git Sterling Mark 4 diye böyle dünyaca ünlü makinalı tüfeği de üreten ekibin başına geç. Bu silah da oyunlardan bilirsiniz. Böyle yandan şarjörlü, böyle değişik, böyle acayip bir silahtır. Yani Java sadece motosiklet endüstrisi için değil, dünyada farklı endüstriler için de roller üstlenmiş olabilir. Kim bilir? Janacek ise 1941 yılında 63 yılında ölene kadar 100, 175, 250 ve 350 cc efsane olmuş çeşitli motosikletlerin yanı sıra bak sen küçük bir de otomobil üretiyor ya adam. Ve daha nice modelin üretilebilmesi için de zemin hazırlıyor.
Ölümünden sonra da oğlu Karel Yeneçek yerine geçiyor. Java bir sürü modeller üretiyor ama asıl üzerine dikkatleri 1946'da ürettiği 250 cc'lik çift zamanlı ve çift egzozlu bir motosikletle çekiyor. Java diyorum ya. 2 zamanlı diyorum. Ya ben tabii giderkenki halini yapıyorum. Çok yakıyorum o yüzden. Dururken yat yanına dinle ya. Öyle bir ses, dur bakalım. Abi ben biraz yağ yaktım galiba ya. Biraz terledim. Biraz durayım ben. Bu motosiklet tabii ki çok beğeniliyor. Aynı motosikleti alıyorlar ve bunun bir de 350 cc'lik olanını üretiyorlar. Zaten tabii ki hepimizin bildiği gibi bu modeller Türkiye'ye gelen ve efsaneleşen modellerin temelini oluşturuyor. Bu arada motor sporları konusunda da Java hiç öyle sakin takılmıyor. 350 cc'lik modeliyle yaldır yaldır Isle of Man yarışmalarında esiriyorlar ve isimlerini her yere yazdırıyorlar. Isle of Man'de daha önce bahsetmiştim ama Isle of Man'e daha geniş bir program yapmamı isterseniz, Isle of Man ne ki diyorsanız lütfen aşağıda belirtin. Motosiklet tarihinin en köklü, en önemli ve en tehlikeli yarışmalarından biri diyelim şimdilik. 1964 yılına geldiğimizde Java tam tamına 1 milyon motosiklet üretmiş dev bir markaya dönüşüyor. Asıl büyük ivmelenmeyi 1964 ve 1987 yılları arasında yakalıyor ve üretimini tam tamına 3 katına kadar yükseltiyor. Java'nın bu ivmeyi yakalamasında yarışlarda kazandığı başarılar ve tabii ki üretimini Hindistan ve Çin'e kaydırması da oldukça etkili. 60'lara ve 70'lere geliyoruz. Burada da Java Six Days yarışlarında, biliyorsunuz Six Days yarışları böyle endurance yarışları, daha çok dayanıklılık gerektiren yarışlar. Bu yarışlarda da tam 8 birincilik elde ediyorlar. 70'lerden sonra maalesef bu efsane biraz ivmesini kaybetse de hala motosiklet üretmeye devam ediyor. Java 352T, Java 350 OHC, Java 660. Bunlar hala üretilen modellerden ve daha fazlası da yakın zamanda geleceği söyleniyor. Peki bu koskoca başarılı marka bugün neden bir Yamaha, Suzuki veya Avrupalı kuzenlerinden BMW, KTM gibi markalarla beraber anılamıyor? Bunun birçok sebebi olabilir ama bunun beni mutsuz ettiği %100 o kesin. Çekoslovakya'nın biliyorsunuz çok stabil bir ülke olduğu söylenemez. Ayrılıklar mı istersin, birleşimler mi istersin, birçok zorluğun olduğu bir coğrafya. Bugün maalesef zaten ikiye bölünmüş bir ülkeden bahsediyoruz. Üstelik komünist dönemdeki rekabete odaklanmaktansa ulaşılabilirlik kaygısıyla fiyat odaklı üretim mantığı da Java'ya yapılması gereken yatırımların önünü o dönem için kesiyor. Arkadaşlar farkındaysanız son birkaç dakikadır kaşlarım çatık bir şekilde anlatıyorum. Çünkü gerçekten Java'nın bugün hak ettiği değeri bulmaması beni gerçekten çok üzüyor. Kalp Java. Fakat tabii ki bu tek başına bir sebep olamaz. Çünkü zaten Java olduğu dönem Asya'da üretim yapıyordu. Aslında Java'nın olayı basit. Olay buydu. Yani 2 zamanlı karakteristik motorlar. Bak elim kolum yine oynadı ya. Japon teknolojisi Asya'da Yamaha, Suzuki, Honda gibi markalarla 4 zamanlı ve çok verimli motorları piyasaya sürdüğünde Java onlara kıyasla ağır, dumanlar saçan, yağ kokan ki hastasıyız, gürültülü, asabi marka durumuna düştü. Bak zor tutuyorum kendimi. Bu karakterinden vazgeçip 4 zamanlı motorlar üretmeye başladığında tabii ki ruhunu kaybetmiş oldu. Çünkü zaten tasarımında karakteristik olan her şey artık geçmiş yılların modasının izleriydi ki ben bunun da hastasıyım. Dolayısıyla bugün yine tek tük modeller üretse de Java kendi döneminin taçsız kralıdır. Şimdi bakalım bizim için yani Türkiye için Java ne demek? Hatta Kara Java ne demek? Bu gerçekten göründüğünden ve Wikipedia için bile zor bir soru. Çünkü Türkiye'de motosiklet demek Java demektir. Tutku demektir, güç demektir. Yani benim için Tipo neyse Türkiye için de Java odur. Türkiye'deki fabrikasıyla iş demek, aş demek. Hatta şaka değil, minibüs durağı demek. Kendi kullanmasa bile muhakkak çevresinde Java kullanan birisi demek. Türkiye'de Java'nın hikayesi 1965 yılında Anadolu grubunun Kartal'da bir montaj fabrikası açarak Java motosikletleri Türkiye'ye getirmesiyle başlıyor.
Yani Java gerçekten Türkiye'nin insanıyla iş-aş ilişkisiyle başlayan çok derin bağlara sahip. Yani Java buram buram Türkiye demek, bu topraklar demek. Şaka bir yana her markanın bunu başarması pek mümkün değil. Öte yandan bu olay minibüs durağı efsanesinin de temeli. Gerçekten o dönem otosanayi durağı Java durağı olarak adlandırılıyor. Ve minibüslerin üzerine bile Kartal Java hattı olarak yazılıyordu. Bu fabrikada üretilen veya montajlanan motosikletler de Java'nın Türkiye tarihini oluşturuyor. Hadi bakalım şöyle bir seyredelim. Çayımızı alalım, şu modelleri bir görelim. En bildiğimiz, en sevdiğimiz Java 250 Klasik. Tek silindirli, çift zamanlı motoruyla bize Java'nın o alameti farikası olan sesi öğreten, kulağımızda yer ettiren bu işte. 4 vitesli, hava soğutmalı, 120 km hıza ulaşabilen bu canavar, model yılına göre biraz değişse de 16 beygir gibi bir güç üretiyordu. Fakat tabii kampana frenlerle nasıl duruyordu o biraz muallak. Üretilen bir diğer model CZ125'ti. Bu tek silindirli ve çift zamanlı olan modelinin tek farkının daha düşük CC ve daha düşük güç üreten bir motor olduğunu söylemek pek yanlış olmaz. 11 beygirlik bugün için minnoş olarak görülen güç o zamanlar için gayet tatmin ediciydi. Şimdi geldik eskilerin gördüğü zaman aman işte bu diyeceği Ceylan 250. Eğer aklınızdan bir restorasyon fikri geçiyorsa bunlardan birini bence zaman kaybetmeden edinin. Çünkü parçaları hala ortalarda zibil gibi dolaşıyor. Neticede Türkiye'de ilmik ilmik üretilmiş motorlar. Bu motorların biraz önce anlattığımız klasik modellerden pek bir farkı yok. Ama o gönüllerdeki yeri var ya, gönüllerdeki yeri asla doldurulamaz ve hiçbir şeyle ölçülemez. Ve büyük abi Twin Sport 350. Daha yeni modeller olan Twin Sport serisinde çift silindirli motorlar kullanılıyordu. Ama tabii ki motor yine 2 zamanlıydı. Hava soğutmalı ve tam 4 vitesli olan bu motorlar tabii ki atalarından çok daha güçlüydü. 350 cc'lik model tam 27 beygir güç üretebiliyordu. Ve baksana epey de yakışıklıydılar. Türkiye'de üretilen modellerin sonuncusu da Java Lazer'di. Bu model klasik ve Twin Sport modelleri kadar satış yapmasa da hala satılık olarak orada burada bu motorlardan görebilmek ve parçalarını bulabilmek mümkün. Java'nın hikayesi öyle kolay kolay bitmez. Bence yine dönüp dolaşıp buralara uğrarız. Belki de Javacıların bir buluşmasında bu motosikletleri kendi gözlerimizle görmeyi ve bunları inceleme şansı buluruz. Ya da birileri Java'nın 7 modellerini Türkiye'ye getirir ve biz de yanlarına gider bunları canlı canlı inceleriz. Arkadaşlar kanala abone olun ve takip edin ve lütfen bir Java görürseniz de selam vermeden geçmeyin.